Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Aracımız Mercedes dizel C180 kasaya sahip bir araç. 2010 model aracımız. Aslında video çekimleri bitti. İlk bölüm part gelecek çünkü parça temini bekliyoruz. O yüzden başlangıç için aracımızı şöyle detaylı çekiyorum. Bildiğimiz buradaki C180 kasalardan 2010 modele sahip bir araç. Burada da var aynısı. Parçacılarda tedariğini, bunların parçaları pahalı, bu yüzden beklemek zorundayız. Sipariş de geliyor. Şöyle kısaca izledikten sonra, aracı gördükten sonra video çekimlerine geçelim. Bitti zaten montajda. Orayı siz başta izleyeceksiniz burayı, ama başlangıç için çektim. Çok da beklemeyin. İşlemlere geçiyoruz. Şanzımanımızı aldık. Burada debriyaj bilyamız mevcut. Görmüş olduğunuz gibi paslanmalar ve boşlukları görebiliyorsunuz. Eskimiş. Şanzımanı da bu şekilde çekelim. Baskı balatamız ne durumda baba? Baskı balatamız yanmış, zaten silkeleme var. Baskı balata volant set halinde değişecek. Baskı balata ve volantımız set halinde değişecek. Birazdan sökeceğiz tabii ki. Burada torsluk civatalarımız var. Çıktığında da detaylı bir şekilde göstereceğiz. Kızarıklar buradan belli oluyor. Kızarmış soğumuş, kızarmış soğumuş ve mavi rengi almış. Buna dikkat edelim. Şu içinde de kırmızılık var. Baba, yağ mı geliyor acaba? Buraya da dikkatli bakalım. Gres ya. En alttaki kaldı. Toplam 6 civata var. Tabii ki bu arada çok sıcak burası. Soğumamış. Hemen alacağız arkadaşlar. Volanta bakalım. Volant artık ömrünü tamamlamış. Kararmalar, yanıklar ve çizikler mevcut. Detaylı baktığımız zaman volant ölmüş. Yanmış bak volant. Volant ne halde? Civatalarımız 6 adetti. Baskımız burada. Yanmış baba. Evet. Zaten belli, yüzeyinden anlaşılabiliyor. Baskı da burada. Berçine gelmiş, artık görebiliyoruz. Böyle detaylı baktığımız zaman silkeleme de yapar bu. Orijinal ürün. Daha önce orijinal kullanılmış. Aynı şekilde orijinal kullanacağız. Volanta geliyorum şimdi. Baskı bu şekilde. Yine esnek volant. Bildiğiniz üzere arkadaşlar. Volant gerçekten kötü durumda. Dökülen balata tozlarını buradan görebilirsiniz. Şöyle. Komple balata tozu bunlar. Volantı söküyoruz. Tutmalı. Son civata.
Çok sıcak bu arada. Volantta bu şekilde saks kullanılmış. Buradan saks olduğunu görebiliyoruz. Şöyle markası zaten yanmış. Orası bile yanmış. Yüzeyi çok kötü durumda. Baskı balata volant. Çektin mi? Durmanı az çok çektim bana ama yine sende değil. Bu set olarak değişiyor zaten. Bak, balata rulman. Set halinde değişiyor. Krank keçesine değinelim mi baba? Evet. Bunu her zaman değiştiriyoruz. Zor bir bölümde olduğu için zaten terlemeler mevcut. Krank keçesinde videoda görünüyor ama silmedim. Krank keçesinde değişeceğiz. Arka krank keçesi buradan, marş dişlimiz de görünüyor. Hareketi buradan alıyor araç ilk başta. Krank sensörü, ona da değinelim. Herhangi bir şey yok buralarda bir krank. Sendeyiz baba. Genel olarak baskı balata, volant, esnek nedir? Bunlara bir değinelim. İnsanlar bilgilensin. Aracımızın volantını söktük. Volantımız burada. Volantımız bayağı bir boşluk yapmış. Kalkışlarda silkeleme yapıyor diyor. Silkelemenin nedeni bu. Artı kaydırmadan dolayı yarım debriyaj volant tamamen yanmış. Görebiliyor muyuz? Kızarmış bak. Masmavi olmuş artık. Sıcaktan dolayı. Debriyaj balatamız tamamen yanmış durumda. Toz halinde, kömür halinde dökülüyor. Oyuldu bak hemen. Berçine de gelmiş. Berçine gelmiş, balata bitmiş artık. Baskımız da aynı şekil. Tamamen mavi yanıkları görebiliyor muyuz? Siyahlıkları kaydırmadan dolayı. Evet. Baskımız bu. Debriyaj rulmanımız bu. Dağılma konumuna gelmiş. Evet. Tamamen dağılma konumuna gelmiş. Esnek dediğimiz olayı ve esnek olmayan olayı biraz bahsedelim. Ben esnek olmayan bir balata bulabilirsem sana göstereceğim. Evet. Bu esnek olmayan sabit volantların balatası. Arasında karşılaştırma yapalım. Bu göbekten esneme yapar. Bu volanttan esneme yapar. Göbekten esnerken bu yaylara yük biner. Volanttan yaparken bunun içindeki kauçuklara yük biner. Böyle karşılaştırdığımızda bu sabit bir debriyaj balatası, bu yaylı bir debriyaj balatası. Yani bu sabit volant, bu esnek volant debriyaj setimizdir. Artı yani burada sabit esnek volantta yay grubu esnek yok. olan volant. Yani esnemeyi volanttan yapıyor. Evet. Ama sabitte balatanın göbeğinden yapıyor. Yaylardan dolayı burada esneme yapıyor. Bu balatamızın bak kambur halini görelim. Çıkıntı halini. Bir de böyle koyduğumuzda ne oldu? İçine çöktü bak. Bu ters konma demektir. Debriyaj kavraması zor olur burada. Vites geçişi zor olur. Bu şekil korsak. Ama bu şekil korsak debriyaj kavramamız çok rahat olur. Vites geçişlerimiz yumuşak olur. Bu sabit volantta, esnek volant sabit balatada balata kurmalıdır. Baskımız buradan kurar. Yeni baskımızın bu yaylar tamamen basık olur. Balata bittikçe burası ileriye yürür. Yürüdüğünde yaylar boşa çıkar. Boşta şu an. Bu ne demek? Balatamızın bittiğini söylüyor bize. Gevşek yani. Evet. Yenisini aldığımızda göreceğiz ki bu yay bu şekil geride kalacak. Şöyle toplu olacak bak. Zamanla. Balata bittikçe bura milim milim yürüme yapıyor ileri. Peki baba biraz da şundan bahsedelim. Baskı balata nedir? Ne işe yarar? Baskı balata motordan aldığı hareketi motorla, krankla sürekli döner bu. Evet. Debriyaja bastığımızda baskımız ve volantımız döner. Balata arada boşa çıkar. Debriyaja bastığımız an. Bastığımızda balata boşa çıktığında vitesleri geçirmeyi sağlarız.
Debriyajı bıraktığımızda bu şemsiye olayı dediğimiz bilya buna basar. Debriyajı bıraktığımızda bura bu konuma gelir. Bastığımızda bunlar içeri gider. Balata burada boşa çıkar. Yani şöyle yapışıklıktan rahat konuma geçer. Vitesleri geçiririz. Boşta olmuş oluyor. Boşta olmuş olur. Motordan aldığı ilk hareketi volant, baskı, debriyajı bıraktığımızdan volantta şanzımanın içindeki priz direk. Priz direkten bahsedelim biraz. Priz direğimiz bu. Bu da balatamız. Debriyaja bastığımızdan bu boştadır. Vitese rahatlıkla takarız. Debriyajı bıraktığımızda baskı bunu sıkıştırınca vitese takamayız. Vitese takmak için de debriyaja basmamız gerekir. Bastığımızda bu şekilde boşa çıkar. Durma noktasına gelir ama motor dönüyor hala. Volant ve baskı dönüyor. Bu ikisinin arasında boşta olduğu için viteslere rahatlıkla takarız. Debriyajı bıraktığımızda bu arada sıkışır. Şanzıman vites dişleri, şafttan sonra diferansiyelden sağ sol akslarımıza, aracımıza hareket verir. Şöyle değineyim baba. Videomuzu bitireceğiz. İkinci bölümünü çekeceğiz. Çünkü parça pahalı bir parça. Parçacı da yok. Tedariği sipariş geçti. Siparişle gelecek. O yüzden videoyu keseceğiz. Evet. İlk bölüm olacak. Şanzımana değin. Arka çekiş biraz da. Evet. Arka çekişli şaftımız var burada. Şaft iki parçadan oluşmaktadır. Ön şaft, arka şaft. Ortada mafsal istavruzumuz var. Diferansiyele geçir. Diferansiyelden ayna mağruti ile sağ sol akslara aynı anda hareket verir. Aks dişleri sayesinde tekerimizi döndürmeye başladım. Arabamızı hareket haline geçer. Peki her videoda değiniyoruz baba. İnsanlar inatla sormaya devam ediyor. Sorsunlar. Önemli değil. Biz söyleyelim, yine denk gelmiyordur belki. Esnek volant yerine sabit volant takabilir miyiz? Fabrikası takmadıysa ben takamam. Niye takamam? Bu esnek motor arkasındaki balans olayı, titreşim olayını esnek volant alıyor. Almazsa ne olur? Krangımız kırılır. Krank kırma riski var. Zamanla kırıyor. Biz kırıyor. Denk Denk geldik tabii ki. Tamam baba. Bu videomuzu bitireceğiz ama şu arabaya bir değin istiyorsan. Chevrolet'e. Şanzıman patlamış. Şanzımanı patlamış. Buraya dökülmüş. Bunları bir görelim, rulmanlarımız. Görebiliyor muyuz? Şanzıman patlamış. 1.7 dizel, bu aracın daha önce videosu vardı. Şanzımanımız patlamış. İçindeki milimizde de artık sıkıntı neyse bilemiyorum. Şanzımanı açtıktan sonra içini görüp içinde ne yapacağız? Şanzıman mı değişecek? Tamiratına mı gideceğiz? Parçalarını bulabileceğiz mi? Ona bakacağız. Yoksa yeni bir şanzıman veya çıkma bir şanzıman montajını yapacağız. Videoya devam edelim. Bir şey götür bu. Bir şey niye götürüyor? O getir de görün. Bak bu arka krank keçesi. Yağ keçesi. Bak buralarda bak kaçırmalar başlamış. Görebiliyor musun abi? Biz normalde müşteri burada olmadan her söktüğümüzde bu keçeyi değiştiriyoruz. Yani bu keçeyi değişeceğiz. Bilgin olsun onu diyorum. Tamam. Niye? Değişmeyin. İleride zaten bu başlamış kaçırmaya. İleride kaçırdığında şanzımanı bu şekilde keçe için bir daha söktürmen gerekir. Keçeyi değiştirelim. Alttan inceden sızmalar başlamış. Silmedim ki görüyorsun ya. Sildim mi şu an hiçbir şey yok gibi. Orada yağ kaçağı olmuş. Keçi değil. Eşileri mi bu? Nereye koyuyoruz abi? Eşileri mi? Abi nereye koyuyoruz? Altında. Debriyaj rulmanı. Bu şekilde. Bunlar zaten set olarak satılıyor. Dörtlü. Debriyaj rulmanı, baskı, balata ve volant. Esnek volant. Ona da inelim tekrar. Bakın dağılmış.
Abi. Boş ver. Burayı komple fırçaladık. Temizleyeceğiz tabii ki arkadaşlar. Şanzımanımızı pis bir şekilde takmayacağız. İçini de bu şekilde. Daha sonra hava yardımıyla püskürtme şeklinde şanzımanı komple temizleyeceğiz. Tabii ki fırçayla önce ne yaptık? Pisliklerini yumuşattık diyebiliriz. Yavaş yavaş çıkıyor zaten, gördünüz. Babam bunları gerçekleştirdi. Şanzımanın içi priz direkt dediğimiz şanzımana hareket veren parça motorun krank hareketini buradan alıyor. İçinde temizledikten sonra yavaş yavaş zaten işlemlere devam ediyoruz. Şanzıman bitti ama kompresörün durmasını bekliyoruz. Motor yağımızı boşaltıyoruz. Tapamız burada. Recep abi Luk'tan alsak olmaz olur mu? Ben bu arabayı satacağım bir ben. Olur mu? Biraz sonra cevap vereceğim. Fazla masrafa niye gireyim ki? Satacağım şeyi. Yağ hangisini kullanacağım Recep abi? Canım ne istiyorsan kullanıyor abi. Ben fatura arkada var. Biz müşteriden yanayız. Satıcı firmadan yana değiliz. Neden? Müşteri ne istiyorsa onu veririz. En iyi yağ kastro değil mi? Bence kadro. Evet. Bu tapayı tekrar sıkacağız oraya. Onun adı Helegol. Şöyle bir şey var. Yay değil ama yay değil. Dişi bozuk. Buraya silikon yapmışlar, daha önce görebiliyoruz. Bak. Oraya şu dişi açacak. Bunu da oraya koyacak. Üstüne bunu sıkacaksın. Bir dahaki söktüğünde bu orada kalır. Çıkmaz hiçbir zaman. Çıkmaz için bunu ucunu sonuna kadar söküp çıkartıp kelpedinle çıkartırsın. İmplant. Diş implantı gibi bir şey. Oraya konuyor, orada kalıyor bu. Ama şuna göre olacak. Bak bu buna göre küçük. Helegol bunun adı. Tornacı geliyor. İçi bu. İçi bu. Dışına ne çektiyse dışını da ona göre çekiyor. Bunu oraya koyuyor. Yağ kaçırmasın, yapılsın derken. Yoksa bir de silikonu sıkıp Burada zaten yağları görebiliriz, bakın. ama düştü. Ama yalama oldu. Kaçak Ama olduğundan değil, tapadan sızan rüzgarla geliyor buralara.